Herkese merhaba ve kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere bir uygulamadan bahsedeceğim. Bu uygulama Android Auto programıyla birlikte kullanılan ve Android Auto üzerinden YouTube izlemeye yarayan bir program. Android telefonlara yükleniyor ve Android Auto üzerinden çalışıyor. Biliyorsunuz normalde Android Auto üzerinden sadece YouTube müzik kısmını dinleyebiliyorsunuz. Video izleyemiyorsunuz. Android Auto bir tek buna izin veriyor. Eğer ekran yansıtmak veya YouTube izlemek istiyorsanız Android telefonunuza root işlemi yapmanız lazım. Root atmanız lazım. Ancak bu da tabii telefon güvenliğini ve bazı fonksiyonlarını etkileyebiliyor. Bunun için çok kişi tarafından tercih edilmiyor. Ben de tercih etmiyordum. Renault Fan Club üyelerinden Ercan Bey'in bana attığı bir link sayesinde ben bu uygulamayı gördüm ve bu uygulamayla tanıştım. Ona teşekkür ediyorum buradan da ve denemeye karar verdim. Birazdan nasıl indirildiğini de göstereceğim. Ancak bu program yani direkt APK olarak indirilmiyor. Google Play Store'da satılan veya parasız olarak insanlara sunulmuş, Android kullanıcılara sunulmuş bir program değil bu. Yani Google Play Store'da da bulamazsınız bunu. Veya bir APK olarak da APK paylaşımı yapan sitelerde de bulamazsınız. Dolayısıyla linkini verdiğim siteden bir program var. Onu indiriyorsunuz. Bu programın birkaç versiyonu var. Yani Linux işletim sistemine göre, Windows'a göre ve Apple'ın bilgisayarlarından indirebilmek için bir takım linkler var. Ve o linkleri bilgisayarınıza uygun olanı indiriyorsunuz. O program üzerinden kuruyorsunuz. O program üzerinden kurarken de telefonunuzda bazı şeyleri açmanız gerekiyor. Güvenlik açısından ben bir yazılım uzmanı değilim veya yazılım güvenliği, mobil cihaz güvenliği bunların uzmanı değilim. Ama root atmadan gerçekten yapabiliyorsunuz. Sanırım Google'ın bir açığını bulmuşlar ve o açık üzerinden bu işlemi yapıyorlar. Bu programı çalıştırıyorlar ama çalışıyor, denedim. Bazı uygulamalar bizim Renault araçlarımızda özellikle R-Link 2'de çalışmıyor. Ancak bu uygulama çalışıyor. Bunu test ettim. Şimdi birazdan bunun nasıl yüklendiğini göstereceğim sizlere. Önce programı indireceğim. Telefonumla bilgisayar arasında bağlantıyı kuracağım. Daha sonra telefon üzerinde developer kısmına yani geliştirici bölümüne geçilmesi gerekiyor telefonun. Ona nasıl geçildiğini göstereceğim ve uygulamanın parasız olan bölümünü yükleyeceğim ve onun nasıl yüklendiğini göstereceğim. Yeri gelmişken onu da anlatayım. Linkini verdiğim yerde ücretsiz versiyonu var. Bu ücretsiz versiyonu indirdiğinizde sınırlı olarak kullanabiliyorsunuz. Mesela araç hareket ettiği anda video izlemeyi kesiyor. Ama sabit kaldığınız yerde görebiliyorsunuz. Bunun Pro versiyonu ücretsiz değil. Ücretli ve minimum ödeme miktarı da 4 euro. 4 euroyu ödedikten sonra bu program eğer Google bu açığı kapatmazsa veya kapatsa bile bu programı geliştirenler başka bir yolunu bulduğu sürece bunu kullanmaya devam edeceksiniz. Şu anda bende Pro versiyonu yüklü. Pro versiyonda ne var? Direksiyondaki bir önceki şarkı bir sonraki şarkıya geçme yuvarlak butonunu kullanabiliyorsunuz. Yani videolar arası geçiş yapabiliyorsunuz. Arama yapabiliyorsunuz ekran üzerinden dokunmatik. Nasıl kullanıldığını da zaten videonun devamında göreceksiniz. Şimdi yüklemeye başlayalım. Programın ismi CarTube. Evet, program GitHub diye bir site var. Program bu sitede yüklü. CarTube adı altında. Bahsettiğim ücretsiz beta sürümü yani deneme sürümü burada. Bu geliştirildikçe en son halini alacaktır muhtemelen. Tabi ücreti ne kadar olur veya ücretsiz mi olur tamamen ondan sonra reklama mı döner onu bilmiyorum ama bu linki sizlerle paylaşacağım. Videonun açıklama kısmında bulabilirsiniz. Önce bunu indireceğiz. CarTube programının V0.1 beta versiyonu yani deneme versiyonu burada yüklü. Bunun linkini bulabilirsiniz videonun açıklama kısmında. Bu sayfanın en altına geldiğimizde burada CarTube Installer diyor. Beta General Jar. Linux için var. Mac için var. Burada da Windows için var. Windows olana tıkladığımızda 62.6 MB'lık bir dosya inmeye başlıyor. Dosyayı indirdiğimiz yere geliyoruz. Bu gördüğünüz gibi zipli bir dosya. Bu zipli dosyayı açtığımızda içerisinde bir klasör ve 3 farklı dosya görüyoruz. Şimdi bunu bir klasöre ayıklayacağız. Ben yine 7-zip programını kullanıyorum. Bu işler için bunu kullanıyorum. Nokta 1 beta Windows klasörünü ayıkla dediğimizde klasör oluşuyor. Klasör içerisine giriyorum.
Klasörü açtığımda yine bir CarTube Installer diye bir klasör var. Onun içerisine giriyorum. Burada şu gördüğünüz CarTube Installer exe dosyasını çalıştıracağız. Bilgisayara kurmuyorsunuz. Direkt çalışıyor bu. Ve çift tıkladığımızda şimdi program açılacak. Evet, bu çıkıyor. İşte bu program sayesinde bunu telefona kuracağız. Ve programda İngilizce olarak ne yapılması gerektiğini sırayla anlatıyor. Click here for more information diyor. Burada da bunun ilk paylaşıldığı site var. Program açıldıktan sonra burada İngilizce olarak yazan uyarıları takip ederek program yükleniyor telefona. Şimdi burada diyor ki bu YouTube'a Android Auto üzerinden telefona root yapmadan kullanılabilen bir programdır diyor CarTube için. Şimdi burada ne yazıyor? CarTube Developer seçeneklerinin aktive edilmesi, USB hata ayıklama modunun devreye alınması, yükleme ayarları, yükleme ve yüklemenin tamamlanması. Ana başlıklar bunlar. Şu anda buradayız. Next dediğimizde bir sonrakine geçeceğiz. Evet, Enable Developer Options diyor. Burada telefonumuzun inşa numarasını bulacağız. Bunda Android telefonun ayarlar kısmına geleceğiz ve bu inşa numarası üzerine 7 kez dokunacağız. Evet, şimdi ayarlar kısmını açıyorum. Ayarlar kısmını en alta geldik. Telefon hakkındaya girdik. Telefon hakkında da yazılım bilgilerine geliyoruz. Yazılım bilgilerinde yapım numarası var. Ona tıklıyoruz. Evet. Artık bir geliştirici olmaktan bir adım uzaktasınız diyor. Şifremizi giriyoruz. Çıkıyoruz buradan. Buradan çıktıktan sonra bir tane daha çıkıyoruz ve altta geliştirici seçeneklerin açılmış olduğunu görüyoruz. Nerede bu? Ayarlar kısmında. Bir daha geliyorum. Ayarlar. En alta geldiğimde geliştirici seçenekleri açık. Geliştirici seçeneklerine geldik. Ne istiyordu? Buraya gelmemiz. Şimdi bir sonraki adıma geçelim. Next diyorum. Ve buraya geçti. Şimdi sorguluyor. Burada şu USB hata ayıklaması kısmına giriyoruz. Soruyor. USB hata ayıklaması yalnızca geliştirme amaçlıdır. Verileri bilgisayarınızla cihazınız arasında kopyalamak, bildirim göndermeksizin uygulamaları cihazınıza yüklemek ve günlük verileri okumak için kullanın diyor. Tamam diyoruz. Şimdi USB bağlantısı yapacağız telefonumuza ki bilgisayar bunu okuyabilsin. Telefon verilerine erişim izni verilsin mi diyor. İzin ver diyorum. Bilgisayarın RS anahtarı parmak izi diyor. Buna izin ver diyeceğim. Veya siz aslında bu bilgisayardan her zaman izin ver seçeneğini seçmemizi istiyor. Bakın. Yani geliştirici modunu daha önce açtığınız geliştirici modu içerisine girin ve USB hata ayıklamayı devreye alın diyor. Aktive edin diyor burada. Ve telefonunuzu bilgisayarınıza USB kablo vasıtasıyla bağlayın. Ve bu bilgisayara her zaman izin ver deyip OK'ye tuşlayın diyor. İzin ver dedim. Her zaman izin ver diyebilirsiniz. Şimdi telefonu buldu. Yani bir sonraki aşamaya geçebiliriz. Next'e bastığımızda bu ikisini tıklıyoruz. CarTube aplikasyon, yani YouTube izlemek için olan aplikasyon. CarTube Controller'da işte aracımızın direksiyon kumandalarından bir sonraki şarkıya geçebilmek, bir önceki şarkıya geçebilmek için gereken kısım. Spotify'a benzer şekilde diyor. Install diyorum ve başlıyor bunu yüklemeye. Yükleme kısa sürüyor, uzun sürmüyor. CarTube programını yüklüyor şu anda. Daha sonra da evet, bitti. Yükleme bitti. Yükleme bitince next diyoruz. İşte burada bu ödeme yapabilmek için şuraya bastığımızda yönlendiriyor. Yani PayPal sayfasına yönlendiriyor ve buradan ödeme yapabiliyorsunuz. Yükleme tamamlandı kısmında eğer diyor bütün özellikleri, bu programın bütün özelliklerini açmak istiyorsanız benim bu yaptığım işi destekleyebilirsiniz bir bağış yaparak diyor. Sürüşle ilgili öneriler ve uyarılarda bulunmuş. Kurallara uyun, saygı gösterin trafikte diyor. Araç ilerlerken işte burada video izlemenin tehlikeli olduğundan bahsetmek istemiş. Kazaya sebep olabilir demiş. Ve araba hareket etmiyorken bunu kullanın demiş. Ama hareket halinde bunun pro versiyonunu aldığınızda izlemeye, YouTube'un çalışmasına izin veriyor.
şuna bastığınızda ödemeyi yapıp eğer PayPal hesabınız varsa Pro versiyona geçebilirsiniz. Bu nasıl oluyor? Ödemeyi yapıyorsunuz veya bir e-posta adresine yönlendiriyor ve ödemeyi yaptım ve budur dekontu da diyorsunuz. O şekilde Pro versiyona sahip olabiliyorsunuz. Daha sonra USB hata ayıklamasını buradan kapatabilirsiniz. Burada ses kaydı için izin istiyor. Yani sesle kumanda edebilmek için aracı sürerken. Proceed diyorum. Yani ilerle diyorum. Yalnız bu sefer dedim. Aslında tamamen izin vermemizi istiyor. Unlock Pro version. Yani diyor ki Pro versiyonunu kilidini aç. O zaman işte burada bir ID numarası çıkıyor. Bu ID numarasını click here to open your favorite client email diyor. Herhangi bir e-mail seçiyorum oradan ve e-posta adresi otomatik olarak geliyor. Bu adres, bu programı geliştirenlerin e-posta adresi. Burada otomatik olarak yine gelen başka bir şey de Kartüp ID. Bu Kartüp ID sizin telefonunuza özel. Yani sadece sizin telefonunuzda ve sizin bu oluşturduğunuz, indirdiğiniz ve telefona kurduğunuz programa özel bir parmak izi gibi bir şey. Bunu gönderiyorsunuz. Tabi gönderirken bir bilgi daha eklemeniz gerekiyor. O da Transaction ID. Bu Transaction ID de PayPal'a yaptığınız ödemeye ait bilgi. Onu buraya ekliyorsunuz. Ödemeyi yaptığınızı böylece kanıtlamış oluyorsunuz. E-postayı yolladığınızda onlar da uzaktan uygulamayı Pro versiyonuna geçiriyorlar ve Pro versiyonuyla o anda mevcut olan bütün özellikleri kullanarak devam ediyorsunuz. Programın da şu şekilde bir logosu var. Tıkladığınızda da aynen bu program açılıyor. Şimdi bilgisayara USB ile bağlanıyor. USB kablosu orijinal olacak. Bağladığınızda otomatik olarak Android Auto program listesinde bunu görebiliyorsunuz. Videonun devamında araçta bu programın nasıl çalıştığını görebilirsiniz. Evet, Kartüp uygulamasını yükledim. Şimdi araçta nasıl çalıştığını göstereceğim. Bunun için kaliteli bir USB kablosuyla veya orijinal şarj kablonuzu kullanarak, neden orijinal ve kaliteli olması lazım? Data transferi için. Kalitesiz olanlarla Android Auto zaten devreye girmiyor. Girse bile hemen devreden çıkıyor. Daha önce videonun başında bahsettiğim gibi ben Pro versiyonunu da ücretini ödeyip satın aldım. Nasıl olduğunu görmek için. Pro ile deneme sürümü arasındaki fark, Pro'da bütün özellikleri kullanabiliyorsunuz ve bundan sonra eklenecek özellikleri de kullanabileceksiniz diyor. Normal deneme sürümünde ise hareket halinde mesela izleyemiyorsunuz YouTube'u. Ama sabit durduğunuz zaman izleyebiliyorsunuz. Yani YouTube'da ne yayın varsa hepsine bakabiliyorsunuz. Şimdi kabloyu bağlayacağım ben telefona. Aynı telefonla şu anda videoyu çekiyorum. Android Auto açıldı. Şöyle göstereyim. Android Auto açıldı. Şimdi burada şu noktadan uygulamalar kısmına geliyorum. Gördüğünüz gibi bilgisayar üzerinden yüklediğimde Kartüp ve şurada gördüğünüz Kartüp Controller kısa yolları geldi. Şimdi önce Kartüp Controller'ı açıyorum. Burada Start Playing from Kartüp App First diyor. Yani öncelikle Kartüp uygulamasını çalıştırın. Daha sonra diyor bunu kullanabilirsiniz. Bu ne işe yarıyor bu uygulama? Şurada gördüğünüz direksiyon kumandalarından bir sonraki video, bir önceki videoya geçmenize yardımcı oluyor. Şimdi tekrar uygulamalar sayfasına dönüyorum. Kartüp'ü açıyorum. Bir uyarı veriyor. Uyarıda yani aracı kullanırken bunu kullanmayın. Dikkatinizi dağıtabilir. Aracınız hareketsizken kullanın ve bunu onayladığımızda bu şekilde YouTube sayfası açılıyor. Şimdi 3 çizgi var. 3 çizgiden buradan Home ve My Profil var. Daha sonra artacağını söylüyor bunu geliştirici. Home'a bastığınızda bu ana sayfa açılıyor ve buradan işte bu şekilde videoyu değiştirebiliyorsunuz. Ama asıl oturum açtığınızda, nasıl bilgisayarda oturum açtığınızda beğendiğiniz videolar veya size önerilen videoları görüyorsanız, burada da oturum açtığınızda, ki oturumu yalnız telefonunuz üzerinden açıyorsunuz. Buna bastığınız zaman telefonda bu uygulama üzerinden Google oturumu açmanızı istiyor. Google oturumunu açtıktan sonra da dediğim gibi önerilen videolar, daha önce izlediğiniz videolar, kendi kanalınız, bir sürü şeye ulaşabiliyorsunuz. Şimdi burada da uyarıyı zaten öyle demiş. Bazı uygulamalar uygulamanın içerisine oturum açmanızı gerektirir ve akıllı telefonunuz üzerinden YouTube'a girin. Android Auto'yu kullanmak için diyor. Tekrar geliyoruz. Kartüp'ü tekrar açıyorum.
Geri diyorum. Geri tuşu çalışıyor ve dokunmatik çalışıyor. En azından Renault'da çalışıyor. Şu oklarla bir sonraki video, bir önceki video şeklinde geçebiliyorsunuz. 3 çizgiyi anlatmıştım. Burada da yukarı oku var. Şurayı açıyorum. Ara çıkıyor burada. Şimdi araya bastığımda oradan aynı anda telefonun da arama sayfasını açıyor. O yüzden videoyu kesiyor. Aynı telefonunuzda olduğu gibi orada bir klavye çıkıyor. O klavyeden giriyorsunuz arama yapacağınız kelimeyi ve burada gördüğünüz gibi kendi kanalımı yazmıştım. Kendi kanalımı açtım. Şimdi kanalı açalım. Dokunmatiği çalışıyor dediğim gibi. Eğer oturum açarsanız çok daha fazlasına ulaşıyorsunuz. Ben kendi kanalımdaki oynatma listelerini açtım. Dokunmatiği dediğim gibi güzel çalışıyor. Yani bazen çöküyor. Sıkıntı var programda. Bunu geliştirici de söyledi. Bazı hatalar var ve bu hataları düzelteceğim dedi. Yani bir kere de Pro versiyonu aldıktan sonra artık bu Pro versiyonu kullanmaya başlayabiliyorsunuz. Şimdi şunu açalım mesela. Bakın buradan dokunmatik üzerinden bir sonraki, bir önceki, mesela sonrakine geçelim. Bakın sonraki videoya geçti. Bir önceki videoya geçiyorum. YouTube logosu var. Buradan önerilen videoları görebiliyorsunuz. Tabii internetinizin hızına bağlı. Android Auto üzerinden çalıştığı için durduralım. Alttaki videoları mesela seçemiyorsunuz burada. Mesela şunu seçeyim. Seçtirmiyor. Çünkü kontrol tablosu geliyor. Yani mesela bunu kapatayım deseniz yok. Bir sonrakine geçeyim deseniz yok. Yani tablet veya bilgisayardan veya telefondan girdiğiniz gibi önerilen videolara giremiyorsunuz. Ama şurada şu gördüğünüz yere girdiğinizde burada başka önerilen videolar çıkıyor. Başka bir video açıp öyle göstereyim. Kapat işaretinden kapatabiliyorsunuz. Polen değiştirme, Renault polen değiştirme videosunu açayım. Oradan göstereyim size. Evet. Bakın altta CarTube kontrolörün takım şeyleri çıktı, kumandaları. Dokunmatik olarak buradan kumanda edebiliyorsunuz. Dokunmatik olarak kumanda edebiliyorsunuz. Mesela durdurdum. Tekrar devreye aldım. Bir sonraki video. Herkese merhaba ve kanalıma hoş geldiniz. Ekran sökümü. İki ana ekranın nasıl söküldüğünü göstereceğim hepinize. İyi seyirler. Burada ismi de yazıyor videonun. Daha sonra bir öncekine tekrar dönelim. Aynı zamanda buradan da geçebiliyorsunuz. Mesela başka videoya geçti. Başka video. Önceki video. Önceki video. Önceki video. Kapattım. Buradan videoları seçeceğim. Videolar üzerinde mesela şu orta kol dayamanın onarımını yaptığım videoyu göstereyim sizlere. Hani araç kullanırken böyle direksiyon kumandası olmayanlar için büyük olduğu için tutturmak çok kolay. Durdurup daha sonra devam edebilirsiniz. Yine ekran üzerinden büyük ikondan bu controller haricinde bir sonraki videoya veya bir önceki videoya yine geçebiliyorsunuz. Oturum açtığınızda dediğim gibi kanalınızla ilgili daha başka şeyler de yapabiliyorsunuz. CarTube üzerinden. Ama ben şu anda CarTube üzerinden oturumumu açmadığım için bunu şu anda göstermeyeceğim. Bunun yanında direksiyon kumandasından şöyle göstereyim. Sesi açabiliyorsunuz. Kısabiliyorsunuz. Sesi mute yapabiliyorsunuz. Yani tamamen sesi kapatabiliyorsunuz. Açabiliyorsunuz ve bir sonraki videoya geçiyorsunuz. Kaydırdım. Bakın değişti. Bir sonraki video. Bir önceki videoya geçiyorum. Evet, geçiyor. Yani bir oynatma listesi seçelim. Bakalım o oynatma listesinde ne yapıyor? Aynı oynatma listesi içerisinde kalabiliyor mu? Kendin sök, kendin tak kısmına geçtim. Evet, buradan mesela şunu seçebiliyor muyuz? Evet, oynatma listesinde seçebiliyoruz. Bir başka özellik de bu. Şöyle göstereyim. Burada
yarım daire çıkıyor. Gördüğünüz gibi 3 çizgi ve altında play tuşu var. Buna bastığınızda buradakileri seçebiliyorsunuz veya kaydırabiliyorsunuz. Mesela torpido değiştirmeyi ben yaptım. Tekrar bastınız. Kenara toplandı. Şimdi bu videonun açılmasını bekliyorum. Evet, bazen işte böyle hatalar verebiliyor. Yani programın her şeyi tamam değil. Dediğim gibi eksiklikler var. İnternet hızına bağlı olarak hem görüntü kalitesi değişiyor. Yani telefonunuz otomatik olarak görüntü kalitesini belirliyor tabi. Hem de videonun açılma hızı değişiyor. Yine başka bir video seçsek, mesela şöyle kaydıralım. Bunu seçelim. Yani video sayfası evet geliyor. Ama buna illa dokunarak geri yerine göndermeniz lazım. Sonraki videoya geçeyim. Evet, yine buradan seçeyim video. USB değişim tarifini içeren video. Gördüğünüz gibi bu şekilde çalışıyor. Yani siz de deneme sürümünü de kullanabilirsiniz veya bu şekilde Pro versiyonunu da kullanabilirsiniz. Pro versiyonu için dediğim gibi PayPal üzerinden bir ödeme yapmanız gerekiyor. Bu arada talisman araçlar için Espas'ta da vardır aynısı. Şunu çevirdiğiniz takdirde elinizi uzatmadan kaydırabiliyorsunuz. Böyle. Yani çevirdikçe kayıyor. Ses kalitesi de gayet iyi. Ses kalitesinin iyi olması Bluetooth üzerinden olduğundan HD videolarda da HD ses kalitesi alabiliyorsunuz tabii ki. Onu da ayrı bir video ile göstereceğim sizlere. Ses kalitesinin nasıl olduğunu. Ayrıca canlı TV yayını da izleyebiliyorsunuz. Onu da göstereyim. Mesela haber kanalı açayım. Bir tane CNN Türkiye açacak olursak. Elon Musk, Neuralink beyin çipinin tanıtımını bizzat yapmıştı. Şu anda saat 18:21. Araçta 18:21'i gösteriyor. Bakın 18:21 saat. Yani burada bütün çizgi film kanalları dahil hepsini açabilirsiniz. Birçok televizyon kanalı burada canlı yayın dedim ben. Mesela D-Max'i açalım. Evet. Canlı olarak TV'de izleyebiliyorsunuz. Yani ulusal kanalların hepsini açabilirsiniz buradan. Ve mesela videoyu şöyle geri sardırabiliyorsunuz. Yani burada gösterdiğim gibi video, bakın şurada saati sayıyor, dakikası, saniyesi. Bunu şu şekilde ileri sardırabiliyorsunuz. Yani dokunmatikten bunu da yapabiliyorsunuz. Ama o kumandalardan bunu yapmak güç. Uygulamanın bazı hataları olabiliyor. Sesle ilgili mesela. Yani uygulama aslında kullanışlı. Siz de kullanabilirsiniz kendi aracınızda. Ama Pro üyelik için dediğim gibi ücret ödemeniz gerekiyor. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.